Merhaba, ben Pınar Birim. Dairenin bu bölümünde benim evdeyiz. Öncelikle teşekkürler benim eve ziyaret ettiğiniz için. Evim Teşvikiye'de. Yaklaşık 38 senedir bu civarda yaşıyorum. Burası benim için gerçekten bir mahalle, hatta köy gibi diyebilirim. Bütün esnaf, terzi, kuaför, bakkal, çakkal, fırın ne varsa herkesi neredeyse tanıyorum. O yüzden çok evimde hissediyorum. Bu evde yaklaşık 6 senedir oturuyorum. Ondan önce üst kattaydım. Üst kattayken hep bu katın bahçesine bakıyordum. Bahçe katı burası, dubleks bahçe katı. Hep buraya taşınmak istemiştim. 2 çocuğum olunca bahçeden de faydalanabilmek amacıyla burası da boşalınca, uygunlaşınca buraya taşındım. 3+1 burası. Eskiden dediğim gibi ters dubleksti. Bahçe katını da kullanabiliyorduk. Daha sonra ayırdık. Şu anda burada benim salonumdasınız. Salonum aynı zamanda atölyem. Grafik tasarım mezunuyum. Grafik tasarımcıyım. Aynı zamanda sanatçıyım, resim yapıyorum. Daha önce çocuklar küçükken ajansta çalışıyordum. Ajansa gidip gelirken burası tam bir ev halindeydi. Çocuklar küçük olduğu için oyun parkı, işte onların kafalarının çarpmayacağı şekilde, yani tam bir çocuk güvenli alanı, salon şeklindeydi. Ama onlar artık ilkokula gittikleri için, büyüdükleri için yaşça ben bir kısmını atölyeye çevirdim. Evle alakalı en sevdiğim şey komşularım diyebilirim. Gerçekten ev alma, ben henüz ev alamadım ama ev alma, komşu al lafı gerçekten benim için geçerli. Çünkü yan bahçe arkadaşım, alt komşum, ayırdığımız arkadaşım, aynı zamanda ev sahibim. Üst katlarda 4. katta bir arkadaşım oturuyor tekrar. 2 yan bahçe çok yakın bir arkadaşım. Hani civarda zaten sokakta herkes neredeyse tanıdık. Çocukları bir yere bırakmam gerekse, 1 saat bir yere gitmem gerekse hemen herkesi arayabiliyorum. O konuda çok rahat ve çok güvenilir burası. Bu koltuk Deri Show'dan, eski annemin evinden geldi. Sehpa da aynı şekilde Deri Show'dan. Sandalyeler tam sehpanın önünde duran metal iskeletli olan. Onlar Darkroom Interior'dan. Çok seviyorum ürünlerini ve genelde onlardan alışveriş yapıyorum. Hatta aynı zamanda üst komşum kendileri. Yastıklar Peru'dan, en son gittiğim uzak seyahatimden. Yeşilliği çok seviyorum. Evimin dışı ne kadar yeşil olursa olsun evin içine de bunu taşımak istiyorum. Kendi kurduğum küçük bir botanik bahçe mi diyeyim, bahçe denemez ama saksıların içinde çünkü. Küçük bir yeşillik alanım var. Orayı severek bakıyorum. İyi bakmaya çalışıyorum onlara. Hatta onların da beni anladığını düşünüyorum, yeşilliklerin. Özellikle güzel şarkılar ve güzel müzikler dinletmeye çalışıyorum onlara. Benim çocuklarım da çok seviyorlar. Hatta bütün bu küçük bitkilerin her birinin tek tek isimleri var. Onlar onları tanıyorlar ve yeni birisi geldiği zaman evimize, küçük bir kaktüs hediye geldiği zaman hepsine gidip tanıştırıyorlar ve ondan sonra yerleştiriyorlar. Burası evin balkon kısmıymış eskiden. Ev sahibi kapatmış ve yekpare bir cam yapmış. Bu yekpare camı 2 kişi ancak kaldırabiliyor. Temizlemek için sadece açabiliyoruz. Ama inanılmaz bir aydınlık ve güzel bir ışık geliyor. Özellikle yazın. Kışın da gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir yağmur manzarası oluyor. Kar yağdığında bir dağ evi haline alıyor. Evin şeklini değiştirmek hoşuma gidiyor çoğu zaman. Çünkü ev yaşıyor. Yani biz nasıl değişiyorsak gün içinde ya da ayda ya da her hafta ya da her sene evi de değiştirmek bana iyi geliyor. Çünkü o benim moduma göre, aslında evin yapısı da ona göre şekilleniyor bazen. Arkamdaki kırmızı resim Ali Atmaca'nın bir resmi.
Çok sevdiğim bir sanatçı. Buraya koymak istedim duvara asmaktansa çünkü bahçenin bütünlüğüyle o kırmızı rengin örtüşmesi bence çok hoş oldu. Yeşilliklerle farklı bir bütünleşme oldu. Bu eser de David Shillingo, İngiliz bir sanatçı, duvar sanatçısı, grafiti sanatçısı, sokak sanatçısı daha doğrusu. Hem aynı zamanda arkadaşım benim için çizmişti, Türkiye'de bir sergi açmıştı. O sergiye geldiği zaman benim için çizmişti. Tatlı bir resim, çok seviyorum onu aynı zamanda. Bu gördüğünüz de ahşap bir kutuydu. Bunun içinde bir sanat eseri vardı, heykelimsi bir şey, 3 boyutlu bir eser. Bunu benim arkadaşım Murat bana verdi boyamam için ve o aslında eser kutusuyken bir anda kendisi bir esere dönüştü. Dönüştürmeyi seviyorum, farklı şeyleri. Bir konteyner kapağı bile benim için bir tuval olabiliyor çoğu zaman. Burası bizim yemek alanımız, salondaki yemek alanımız. Bir de mutfakta yemek alanımız var. Sandalyeleri yeni aldım Darkroom Interior'dan. Henüz boyamadım. Onların böyle eski ve yıpranmış olması hoşuma gitti. Ama kendim boyayacağım için boyattırıp temizletmedim o yüzden. Kütüphanemiz, bunlar aslında benim kitaplarım, çocukların kitapları kendi odalarında. Üniversitede hoca olduğum için aynı zamanda Kosova'da grafik tasarım dersi veriyorum, kurumsal kimlik üzerine. Onun için kitaplar bana çok faydalı oluyor. Daha çok tasarım, mimarlık ve sanat kitapları var. Çocuklara da götürüyorum, her ay seyahat ediyorum mecburen. Onlara gittiğim zaman kitaplarımdan, kütüphanemden faydalanıyorum. Okuduğum kitaplar çok çeşitli. Bahsettiğim gibi evin şeklini değiştirmek gibi benim okuduğum kitapların tarzı da çoğu zaman değişiyor. Yani bu insanın gelişimi ve değişimiyle de alakalı bence. Eskiden Murakami kitaplarını çok okurdum ama daha çok fiction artık çok fazla okumuyorum. Biraz daha felsefik ve ruhani kitaplar hoşuma gidiyor. Dergi hastasıydım. Eskiden artık dergi çok kalmadı ama 1990'ların meşhur The Face ve ID dergileri ve Monocle'a çıktım 3 kere. İstanbul'la ilgili haberlerinde Wired dergisini çok seviyordum. Onların koleksiyonları var. Tabii artık kimse dergi almıyor. Ben de çok almıyorum ne yazık ki ama hepsini gene de online takip ediyorum. Çoğu zaman haberleri oradan inceliyorum. Tasarımla, teknolojiyle ve sanatla ilgili olan haberleri. Arkadaki bisiklet Polo. Benden daha yaşlı. 70'li yılların orijinal bisikleti. Sonradan boyanmış. Ama bütün parçaları orijinal. Bir arkadaşım hediye etti. Bisiklet koleksiyoncusu kendisi. Teşekkür ediyorum buradan ona Ralph'i. Acayip seviyorum. Arkadaki büfe gene Derişo. Eski bir büfe. Annemin evinden gelme. İşte herkesin olduğu gibi benim de bir çeyiz takımım tabii ki de var. Her ne kadar o çeyizden çok şu eski tabakları sevsem de bunlar anneannemden kalma. Burası da evimin şömine köşesi efendim. Bu eser aslında bir konteyner kapağı. Şöyle göstereceğim. Arkası bir konteynerin kapağı ama benim için bir tuvale dönüşebildi. Bahsettiğim gibi. Bu benim dedem eski kayakçıymış. Dağlara tırmanmak zaten bana aslında ondan ilham verdi. Tırmanmak derken yürüyüşler anlamında ve doğada olmak. Bana doğayı sevdiren özel insanlardan bir tanesi. 105 yaşına kadar yaşadı kendisi. 2 sene önce vefat etti. Eski komando ve kayakçı. Onun
karda yürüme ne deniyor tam bilmiyorum ama o aletlerden bir tanesi bu. Orijinal deri ve bir şey olmuyor, ıslanmıyor ve ahşabı da çok sağlam. Bu sopa benim işte o doğa yürüyüşlerimden bir tanesinden. Patagonya'dan, Arjantin'le Şili sınırında Patagonya. Muhteşem bir yürüme ve tırmanma yolu. Burası evin atölye kısmı. Yani benim çalışma alanım. Burası çocukların oyun alanıydı eskiden, atölyeye çevrilmeden önce. Burada bir ahşap oyun parkı vardı. Ama tabii büyüdükleri için park başka birine gitti. Ve burası benim artık tamamen atölye olarak kullandığım bir alan oldu. Küçük bir raf yaptırdım buraya. Bu rafın üzerine malzemelerimi koyuyorum. Çok fazla fırça yok çünkü ben aslında daha çok hırdavatçıdan ve hırdavatçıdan aldığım rulo ve badana fırçalarını daha çok kullanıyorum. Büyük çalıştığım ve farklı malzemelere çalıştığım için ince uçlu fırçalar ve çok kaliteli fırçalar benim için çok uygun olmuyor. Tuvaller ve bulduğum malzemeler, işte çekmeceler, ahşaplar, bir parke parçası yerde bulduğum, dediğim gibi benim için bir tuval olabiliyor. Burası benim ofis olarak kullandığım masa. Masa orijinal Vitra, İtalyan. Bir ofisten çıkarken oradan almıştım. Ofis masası aslında. Ama evde de çok kullanışlı, bence severek kullanıyorum. Çünkü çok sade ve kirlenmeye müsait. Hatta burası, ben sergilere hazırlanırken genelde yerde çalışıyorum. Yere bir bez seriyorum ve resimlerimi kağıt ya da kumaş ya da tuval neyse, tuvali bile yerde çalışıyorum. Onun için yer genelde boya izleriyle dolu. Her ne kadar öyle olsa da benim hoşuma gidiyor. Çünkü o da aslında bir yaşayan bir malzeme, ahşap olduğu için. En son sergideki kağıt işler bu şekilde. Hatta bunlardan birini biz daire izleyicilerine çekilişle vermek istiyoruz. Videonun altına yorum bırakmanız yeterli. Resim dışında tasarım yapıyorum, grafik tasarım. Onun için bu masayı da aslında ofis olarak kullanıyorum. Evin mutfağı burası. Bahsettiğim gibi normalde sabah kahvaltılarımızı ve akşam yemeklerimizi çocuklarla bu küçük masada yiyoruz. Evin asıl sahibi, eski sahibi yani evi yapan ve mutfağı yapan mimar. Dolapları bence 80'lerin en modern tarz dolaplarını kullanmış. Gerçek ahşap ve içleri çok kaliteli tahta hepsinin ve kulpları yok. Benim için aynı bir Kubrick filminin Space Odyssey vari bir uzay mekiği gibi geliyor. Mutfağı aşırı seviyorum o yüzden. Normalde beyaz ışık sevmem ama burada o bile hoşuma gidiyor. Kettle'da retro stilde çok seviyorum. Burada ısı seviyesini gösteriyor, ne kadar ısındığını. Mutfak dolaplarını yine boyadım. Burada biraz hem yogayla hem de sağlıklı beslenmeyle alakalı hem kendime uyarılar var hem de yemek yerken şurada birazcık Rumi'nin bir kitabından, Mevlana'nın bir kitabından, İngilizceye çevrilmiş kitabından aldığım sözler var. Her okuduğumda başka bir şey ifade ediyor bana şurada oturup yemek yerken. O yüzden böyle resimlerde yani işlerimde figürlerin arasında sözleri, yazıları katmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü her baktığımda başka bir anlam katıyor. Her bakana da bence başka bir anlam ifade ediyor çoğu zaman.
Burası da benim yatak odam. Kod farkından dolayı aslında yolun altında kalıyor. 2 kat aşağısında kalıyor. Salon tarafı bahçenin bir üst katı gibiydi. İşte Nişantaşı'nın bu egzantrik apartmanlarından bir tanesi olduğu için biraz yerin altında. Onun için ben tam sokağa değil, iki tane su tankına bakıyor aslında yatak odası. Onun için birazcık karanlık. O su tanklarını boyayacağım birkaç hafta sonra, yağmurlar durduğu zaman. Onun için artık bir sanat eseri manzaram olacak. Onun için de heyecanlıyım. Çünkü büyükler, hani çok çalıştığım bir malzeme değil, metaller. Ama gene de heyecanlıyım. Onun dışında yatak odası ile ilgili söyleyebileceğim belli başlı bir tane şey var. O da dolapları kendim boyadım. Ama aslında dolaplar çok eski, evin kendi demirbaşıydı. Çünkü sıkıcı buluyorum böyle dümdüz olmasını. Dolap kapağı da olsa boyanabilir yani. O benim için bir estetik aslında. Onun dışında arkada yaptığım gene Ikea kutusunu, bu sokakta bulduğum bir Ikea kutusunu, Tuna'nın resmi o, benim büyük kızımın. Onun bir fotoğrafından yaptım. Kaykay var, snowboard var. Evin her tarafında aslında kaykaylar vardı, birkaç tane. Çok eskiden beri kaykay yaptığım için onları işte kaldıramıyorum. Yani rafın üzerine açıkçası hala kullanıyorum. Çocuklar scooter yaparken ben arkalarından kaykay yapabiliyorum hala. Seviyorum yani, ulaşım aracı olarak tabii ki de artık half pipe'larda ya da rampalarda takılmıyorum. Hiçbir zaman da öyle olmamıştım zaten ama gene de seviyorum yani, spor olarak da yapmayı seviyorum. Kültürünü de seviyorum. Hayatla olan ilişkisini de seviyorum kaykayın ve snowboard'un. Evin banyosu. Bir tane banyomuz var. Küvetimiz var. Çocuklar küvette yıkanmaya bayılıyorlar. O yüzden ben de duşakabin yaptırmadım açıkçası. Küvet vardı taşındığımızda. Küvet perdesini, banyo perdesini seviyorum. Urban Outfitters'dan, internetten ısmarlamıştım onu. Acayip güzel desenleri var. Dolap kullanmadım çünkü dolap olduğu zaman içi gerçekten ıvır zıvır ve karışık olmaktan çıkamıyor banyo dolaplarının. O yüzden böyle sadece havluların ve sabunların durduğu bir normalde bu bir sandalye. Bu da Darkroom Interior'dan. Oturulabiliyor üzerine. Ama ben bunu havluları koymak için kullandım. Gene kaktüslerim var. Bu saksıları Londra'dan almıştım. Üzerinde de abimin yaptığı küçük bir kafa figür heykeli var. Çocukların kendi odasını anlatması bence daha doğru olacak. Şimdi okuldan geldiklerinde onlara bir iki soru sorarız odayla ilgili. Benim bir yorumum yok çünkü kendi istedikleri gibi tasarlıyorlar. Yatakları bile kendileri topluyor. Benim ellememe de izin vermiyorlar. Onun için ben pek bir dokunuş yapmadım odayla ilgili. Sadece kitapları rahat koymaları ve akşam yatmadan önce mutlaka kitap okuyorlar. Onları işte rahat alabilmeleri için bu benim onlara önerimdi. Çocuklar duvarlarının rengini de kendileri seçti. Ben karışmadım. Duvarlarını boyamak istemediler. Bir şey asmak da istemediler. En son sergimden olan büyük bir artwork vardı duvarda. Onu hangi duvara asacağımıza karar veremedik. İkisi de kendi duvarına istedi. Ama Tuna'nın duvarına çivi çakamadığımız için mecburen Ekin'in duvarına astık. Sevdikleri bir iş. Kendilerine sordum tabii ki buraya asmadan önce. Ben Ekin. Daha yeni okuldan geldim. Piyano kursu aldım. Şimdi de duvarımı boyuyorum. Merhaba
ben Tuna. Ben de daha yeni okuldan geldim. Daha piyano kursumu almadım. Ben de Ekin'in duvarı boyayışını izliyorum. Ve odamı çok seviyorum. Odamdaki her şeyi seviyorum. Şuradaki gördüğünüz benim ablamın bebeklik fotoğrafları. Orada da bizim Tuna'nın aklına gelmişti. Tuna düzenledi. Şuradaki taşları böyle kristal tuvalet var. Başka orada da böyle 2 kulaklı bir ayı var. İşte onun kulaklarına asılmış bir tane kolyeler var, birkaç tane. Arkanızda da şu yukarıda da E ve T var. Adımızın ilk başındaki harfler. Ben bu odayı seviyorum çünkü bu oda bizim pozitif enerjilerimizle doluyor. Biz seneye şu gördüğünüz dışarıya çimenler ekip oraya bir park yapmayı kuruyoruz. Çünkü eskiden bizim alt katımızda bahçe vardı ve artık bahçemiz olmadığı için buraya bir bahçe kuracağız. Odanın dekorasyonunu çoğunlukla ben ayarlıyorum Ekin'le beraber. Annem de yardım ediyor. Bunların hepsi benim koleksiyonumdan taşlar. Bazıları Ekin ve bazıları da annemin. Mesela bu ikisi ve bu benim. Bu annemin, bu da Ekin'in, diğer hepsi hepimizin. Bir de şu benim. Bu benim en sevdiğim taş. Çünkü böyle ışığa tutunca parıldıyor. Burası evin girişi ve çıkışı aynı zamanda. Gene burayı da birkaç tane eserle süsledim. Erkut Terliksiz benim çok eski arkadaşım. Resimlerinden bir tanesini hediye etmişti çocuklar doğduğu zaman. Burada da ayakkabılık, çocukların ayakkabılığı. Ve benim çok sevdiğim bir illüstratör ressam Gary Baseman, tesadüfen bir restoranda karşılaştım İstanbul'da. Ve hemen defterimin bir sayfasını imzalattım ve benim için bir şey çizmesini rica ettim. Kırmadı beni, çizdi. Çok sevdiğim bir resim. Cem Yılmaz'la beraber çalışıyorduk bir ara. Onun yani bir işi için onun çalışıyorduk. Benim yanımda otururken masada çizdiği illüstrasyonlar, onları da çerçevelettim. Haberi olmayabilir ama seviyorum çok işlerini. Çizimlerini çok seviyorum. Zaten karikatürist aynı zamanda. Bu da internetten aldığım serigraf bir poster. Bu eskiden şöminenin üstündeydi, şimdi girişe koydum. Buradaki kalabalığı ama sakinliği de seviyorum aynı zamanda. Eve girdiğin anda bir sanatla bir yol aldığını hissediyor insan. Bu kadar benim evim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Teşekkürler daire.